Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size 400 saatlik deneyimimle bilmeniz gereken bazı kritik noktalar anlatıyor olacağım. Buradaki önemli olan şeyler şu: tabii ki siz oyuna başlayalı biraz vakit almıştır. Bu video daha çok oyuna yeni başlayan arkadaşlara küçük de olsa bir rehberlik etme amacı taşıyor. O yüzden şu an anlatacağım şeyler belki oyunu mevcudiyette oynayan kişilere biraz basit gelebilir ama sizlerin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Belki sizin de bilmediğiniz ufak da olsa küçük bir detay çıkabilir. Fazla uzatmadan hemen videoya geçip sırasıyla anlatmaya başlamak istiyorum. Şimdi ilk olarak hareket ve dinamiklerden başlayalım. Halat makarası kullan. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, bu halat makarasında biz nereye bakarsak o yöne gideriz. Yani başlangıçta baktığım yön neresiyse etkileşim tuşuna geçtiğimde o noktaya gideriz. İpte giderken zıplamaya basıp hemen diğer yöne döndüğünüzde anında karakter öbür tarafa doğru yol almaya başlayacak. Bu aynı şekilde aşağı ve yukarı dinamikleri için de geçerli. Sadece sağ sol değil. İkinci dinamiğimiz ise yüksekten takla atarak inme. Buradan aşağıya dümdüz atladığım zaman küçük de bir miktar olsa canım gitti. Ancak ben buradan öne doğru takla atarak bu işlemi yaparsam, aşağıya atlarsam canım gitmeyecektir. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi takla atarak aşağıya indiğim için bacaklarım kırılmadı. Şimdi buradaki bir diğer dinamik ise omuz açısı değiştirme. Ben eğer sağ köşeden bakıyorsam ve o sırada karakterim de sol omuzundaysa sağ tarafı yeterli bir şekilde göremeyeceğim. O yüzden burada omuz açımı değiştirerek sağ tarafı daha iyi görebileceğim şekle geliyorum. Bunu aynı zamanda fight esnasında da önünüzdeki coverlara göre yapabilirsiniz. Buradaki mantık da şu: şu anda sol omuzdan nişan alarak sağa doğru yürüdüğümü varsayalım. Ateş ediyorum ve önüme engeller gelmeye başladı. Bakın şu an engele gidiyor. Hedef hareketli olduğum için kayıyor. Ama burada omuz değiştirdiğim zaman bu tarz bir problem yaşamıyor olacağım. Buradaki olay bu. Omuz değiştirmeyi dinamik olarak kullanabilirsiniz. Ki kullanmanız da lazım. Şimdi anlatacağım oyunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi ateş ve takla dinamiği. Özellikle bunu tekli silahlarda çok fazla kullanıyor olmanız lazım. Burada hem düşmana hasar verip hem de alınabilecek hasarlardan kaçınırken o sırada da silahı ateş etmeye hazır hale getiriyorsunuz. Buradaki mantık şu: şu an elimde level 1 Örs ve level 2 Il Toro var. Şimdi buradaki mantık şu: özellikle Örs'ü level 1 tutmamın sebebi ateş etme hızı oldukça yavaş ve horozu çekme süresi de vakit alıyor. Burada yapabileceğiniz en güzel taktik, hedefe ateş ettikten sonra hemen bir takla ve hedefe ikinci ateş. Bu size nasıl bir avantaj katmış oluyor? İlk ateşi yapıyorsun, o sırada takla atıyorsun ve takla esnasında karakter horozu zaten çekiyor. Silahı hazır hale getiriyor ve o sırada karşıdan da hasar alma oranınızı oldukça düşürüyor. Mantık çok basit ama alıştığınız zaman yapması çok önemlidir. Ve çok hayatidir. Ve Örse zaten kafaya bu şekilde 2 kere vurduğunuz zaman bir düşmanın çok kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Aynı şekilde Il Toro gibi bir tekli silahla da bunu yapabilirsiniz. Normalde Il Toro böyle bir animasyona sahip. Bu animasyonu atlamanın en güzel yolu da ateş edip takla, ikinci ateş. Bu şekilde zaten iyi bir şekilde vurduğunuz zaman rakibi 2 mermide düşecektir. Ve takla atarak da oyunu oynadığınızdan dolayı karşı taraftan da hasar alma olasılığınız bir o kadar düşecektir. Şimdi uçan dronları daha az mermiyle nasıl hemen yok edebileceğinizi anlatıyorum. Dronlarda 4 tane pervane var. Şu an buradaki deneme drone'unda 2 tane mevcut. Biz bunu 4'lü olduğunu varsayalım. Drone'un 2 pervanesini kırdığınız zaman anında bu drone ya patlayacaktır ya da yere düşecektir. Ancak siz bu drone'un gövdesine ateş ederek çok daha fazla mermi harcayacaksınız. 3 tane mermi de bu drone'u aşağı düşürmüş oldum. Oyunda size anlatmak istediğim bir diğer nokta ise buradaki ateş topları. Dinleyemedim. Eğer benim gibi hafif bir silah kullanıyorsanız bu robotlara istediğiniz kadar sıkın, hiçbir şekilde iyi bir hasar veremeyeceksiniz. O yüzden yapmanız gereken şey bekleyip ağzını açması. Ön kapakları açıldığı anda 2 tane mermi sıkmanız yeterli olacaktır. Bu tabii ki silaha göre değişir. 1 mermi, 2 mermi ama ağzını açmasını bekleyin. Bir diğer konumuz çekiç kullanımı. Artık balta, çekiç, rider aleti. Siz ne dersiniz? Bununla vurmak için R2 tuşuna basıyoruz. Ya da mouse'un sol klik tuşuna. Ancak L2 tuşuna bastığımız zaman ya da mouse'un sağ tuşuna bastığımız zaman burada yatay değil, dikeyden bir vuruş yapıyor. Yani direkt vurduğu nokta kafa noktası olmuş oluyor.
şekilde görebileceğiniz gibi. Bir de bunun en güzel yanlarından biri kamera. Şu an ben bu kameraya yakın bir noktadayım. Normal bir vuruşla da vurabilirim ama bazen kameralar çok yukarıda kalıyor ve zıplayarak vurmamız gerekiyor. Aslında buna hiç gerek yok. L2'ye ya da mouse'da sağ klik yaptığım zaman yukarıdan vurduğu için direkt kameraya vurabileceksiniz. Mesela bakın şu an aslında yetişmiyor ama yukarıdan vurduğum zaman direkt onun açısından gidiyor. Şimdi Zula yönetimiyle ilgili burada bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Yığınları birleştir. Buna dikkat etmediğimiz zaman bazen örnek veriyorum. Bakın burada ağır cephanem 2 tane slotta 20-20 var. Ama gördüğünüz gibi 40'a kadar stacklenebildiği için şu anda bunlar fazladan yer kaplıyor. Ve bunun gibi burada bir sürü itemler bu şekilde dizilmiş olabilir. Şu an 238 tane alan kullanıyorum. Burada yığınları birleştire bastığım zaman bakın 232'ye düştü. Bu önemli bir nokta çünkü bazen envanterinizde aslında yani Zula'nızda yer var ama bunu yapmadığınız için yeterli eşyayı hiçbir zaman koyamıyor olabiliyorsunuz. Bir diğer nokta hangi itemleri atıp hangilerini atmayacağınız konusu. Buradaki olay aslında tamamen o anki yapacağınız şeylerle alakalı. Örnek veriyorum bir atölye yükseltmeniz var ve kullanmanız gereken şey roketçi sürücüsü. Burada roketçi sürücüsünü sadece örnek veriyorum silahçıyı 3. level yapmak için kullanıyorsunuz. Onun haricinde başka hiçbir yerde işinize yaramıyor. Bunları isterseniz dönüştürebilir, isterseniz satabilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta şu. Siz oynayış şeklinize göre en çok kullandığınız materyaller hangisi? Örnek veriyorum hiç bomba kullanmayan birisi olarak gidip kimyasal ya da basit patlayıcılar tutmanıza bence gerek yok. Zaten bomba kullanma alışkanlığınız da bu senaryoda yok. Ya da bir legendary silah üretmiyorsan, kullanmıyorsan Apelion, dengeleyici veya Erendiz gibi kraliçe reaktörlerini tutmanın bir anlamı yok. Ya da manyetik hızlandırıcı. Yani bu tarz materyaller eğer kullanmıyorsan boşu boşuna envanterinde tutmana gerek yok. Ya dönüştürürsün ya da satarak para ihtiyacını karşılayabilirsin. Atölyelere gelecek olursak burada bence öncelik vermen gereken atölyeler var. Bunlardan birincisi silahçı. Eğer Wipe sonrasından da örnek verirsek bir sürü blueprintinle yeni Wipe'a katılmış olsan dahi silahçın level 1 olacağı için birçok silahı kullanamayacaksın burada. Birçok modlarını üretemeyeceksin. Oyunun sana sunmuş olduğu basit ve ilk aşamada bu gri renkte olan silahları sadece ve modları üretebiliyor olacaksın. Burada baştan söyleyeyim. Toka oyunun en gereksiz silahı ve kesinlikle üretmenize dahi çok düşük materyal maliyeti olmasına rağmen hak etmenize asla gerek yok. Burada benim size tavsiyem ilk etapta yükseltmeniz gereken silahçı, teçhizat tezgahı ve bence dönüştürücü. Bunların sırası tamamen size kalmış veya oynayış tarzınıza göre dediğim gibi bunlar değişir. İlk etapta elinizde olması gerekenler bunlar çünkü dönüştürücü bazı şeyleri yükseltmek için ya da bazı itemleri basabilmek için size lazım olan gerekli şeyleri buradan temin edebiliyorsunuz. O yüzden burası çok hayati önem taşıyabiliyor. Yağmalama mod 3 hayatta kalan üretmek için 3 tane işlemciye ve 2 tane gelişmiş elektrik bileşenlerine ihtiyacım var. Buradan hemen gelişmiş elektrik bileşenlerini üretebiliyorum. Bunun için 2 tane elektrik bileşeni gerekiyor ve şu an gördüğünüz gibi gelişmiş elektrik bileşeni üretebiliyorum. Sadece burada işlemci üretemiyoruz. İşlemcileri oyun içerisinde toplamamız gerekiyor ama buradan birçok temel noktayı üretip kullanabilme imkanınız var ki önemi oldukça fazla. Oyunun ilerleyen süreçlerinde etkisini daha çok hissedeceksiniz. Silah üretimiyle ilgili anlatacağım şeyler. Oyunda bir sürü silah imkanı var ancak hepimizin de sevdiği silahlar mevcut ve insanlar genelde bu sevdiği silahlar üzerinden oynuyor. Avcı, kaçak, örs. Sen bu 3 silahı seviyorsun ve bu 3 silahla oynuyorsun. Bu 3 silahın üretimi için gerekli olan mekanik bileşenler, basit silah parçaları, avcı için olanlar belli, kaçak için olanlar belli. Senin toplaman gereken materyaller bunlar. Eğer diğer silahları üretmeyeceksen, örnek veriyorum Betina, Bora, Vaşak bunları üretmeyeceksen bunların malzemelerini dönüştürüp ya da satabilirsin. Ya da bu silahlar eline geldiyse ve düşük seviyedelerse direkt dönüştürüp yine satabilirsin. O yüzden bunlarla çok fazla oyalanmayıp elinde tutmak yerine bunları dönüştürüp satarak gelişimini çok daha hızlı bir seviyeye çıkartabilirsin. Sevdiğin silahlarla da alışık olduğun silahlarla da oynamak sana çok daha farklı avantajlar da katacaktır burada. Tamir etme konusuna geldiğimiz zaman ise burada şu an elimde gördüğünüz avcının dayanıklılığı 27. %30'dan 27 kalmış. Bu asla sizin hemen tamir etmeniz gerektirecek bir seviye değil. Nereden baksanız sizi ortalama 2 oyun kadar götürür bu. Bunun önemi de şurada. Eğer sen bu silahı tamir edip %30 bandını çıkartırsan ve öldüğünde bu silahı kaybedersen affedersiniz cillop gibi bir silahı sunmuş olursunuz. O yüzden tamir
tamir etme konusunda acele etmeyin. Bu eğer kritik seviyeye düşse dahi, şurada bir tane vardı. Mesela şu an bu 0, bu çöp, bu silahı ben kullanamam. Ama bunun seviyesi 15-20 bandında olsa bile gönül rahatlığıyla bir eli çok rahat çıkartabilirdiniz. O yüzden tamir etme konusunda acele etmeyin. Paniklemeyin. Silahınıza bir şey olmaz. Tabii ki 10 ve 6 dayanıklılık için bahsetmiyorum. Çok çetin bir raid geçer ve gerçekten bu silahlar paramparça olabilir. Ama 15-25 arası bence çok da fazla iyileştirmeye, tamir etmeye gerek yok. Gereksiz yere öldüğünüz zaman da silahınızı kaptırmayın. O raid'i atlattıktan sonra silahınıza küçük bir iyileştirme yapabilirsiniz. Ben bunu tamir edeyim. 65 gayet yeterli. Asla sonuna kadar fullememe hiç gerek yok. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini de buraya konu olarak aldım. Çanta seçimi. Bazı arkadaşlar çanta yerlerinin çok az olduğunu ve buradaki güvenli ceplerinin çok yetersiz olduğundan bahsediyor veya da benim videolarımda gördükleri kadar fazla olmadığından bahsediyor. Çünkü burada bir sürü çanta seçimimiz var. Mesela şu an elimde yağmalama mod 1 var ve bunun çanta kapasitesi 18. Sen bunu hiçbir şekilde yükseltemezsin. Güvenli cebi 1, hızlı kullanımları 4 ve 18 tane sırt çantası alanınız var. Burada yapman gereken şey şu. Mesela yağmalama mod 3'e geçtiğimiz zaman bu hayatta kalan versiyonu. Bakın burada 3 tane güvenli cebi var bu çantanın özelliği. 20 tane de burada sırt çantası alanımız var. Bir tane yükseltilmiş yuvası veriyor ve hızlı kullanımında da 5 tane slotumuz var. Oyunun bence en iyi çantalarından biridir. Çünkü bize sunmuş olduğu en iyi özellik öldükten sonra, yani düştükten sonra hareketsiz kaldığınız zaman canınızın %75'ine kadar yavaş yavaş dolacağından bahsediyor. Bu çanta sizde varsa öldüğünüz noktadan asansöre kadar veya bir raider geçidine kadar sürünerek ulaşıp güvenli bir şekilde çıkış yapabilme imkanı sunuyor. Burada tabii ki farklı çantaların farklı özellikleri var. Mesela solda gördüğünüz gibi 20 tane kullanım alanı verirken sırt çantasında 2 tane güvenli cep, 3 tane taktik kullanımı, 5 tane hızlı kullanım gibi olanaklar sağlıyor. Bunların hepsi çanta özellikleridir. O yüzden oyun içerisinde çanta da değiştirilemeyeceği için raid'e başlamadan önce çantanızı iyi seçin. Aksi halde oyuna girdikten sonra çantanızın üzerinde bir çarpı işareti gibi bir ikon belirir ve siz bu çantayı oyun içerisinde çıkartamazsınız. Armor istediğiniz şekilde çantanın el verdiği seviyelerde takılabilir ancak sırt çantasını oyun içerisinde değiştiremiyoruz. Armor seçiminde ise size benim tavsiyem, eğer oyunda ekonominiz çok iyi değilse kullanmanız gereken kalkan mecbur olarak hafif kalkan olacaktır. Tabii ki burada şu da çok önemli. Kullandığınız çantanın desteklediği kalkan. Yağmalama mod 1 hafif kalkan desteklediği için biz buraya başka bir seviyede kalkan takamayız. Orta seviye kalkanı aldığım zaman gördüğünüz gibi buraya müsaade etmiyor koymaya. Çünkü bu çanta sadece hafif kalkan kullanımına müsaade ediyor. Ancak MK3 Survivor'ı aldığımız zaman burada gördüğünüz gibi hafif ve orta kalkanları destekleyebiliyor. Eğer kullandığınız çanta orta kalkan destekliyorsa ve orta kalkanınız da mevcutsa oyunda size tavsiye edeceğim bir numaralı kalkan orta kalkandır. Çünkü ağır kalkan kadar sizi yavaşlatmaz, hafif kalkan kadar da sizi dayanıksız kılmaz. O yüzden orta kalkan bence tam kararınca olacaktır burada. What's up, man? Oyundaki son anlatacağım ve sizin de can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ettiğim bölüm, bu oyunda kimseye güvenmeyin. Çünkü bu oyun ilk çıktığı zamanlar güven içeren bir ortamı varken şu anda tamamen artık buna siz nasıl tabirlerle hitap ederseniz bilmiyorum ama kalleşlik üzerine dönen bir yapıya döndü. İstediğin kadar don't shoot de birlikte oyun oyna, fırsatını bulduğu zaman sizi öldüreceklerdir. Tabii ki istisnalar olabilir. Ben bundan bahsetmiyorum ama oyunda kimseye güvenmemen gerektiğini 400 saatlik deneyimimle size canı gönülden söylüyorum. Bu oyunda eğer arkadaşınla girmiyorsan yalnızsın. Oyun içerisinde don't shoot'lar vesaireler, yani arka söylemişsin don't shoot'u, adı başka bir oyuncuya fırsatını bulduğu anda sizi öldürecek. Sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve sizlerin de yorumlarda eklemek istediği tavsiyeleriniz varsa kesinlikle yorumlara bunu ekleyin. Eğer bu video yeterli ilgiyi görür ve yeterli beğeniyi de alırsa bunun daha ileri seviye versiyonunu yapmak istiyorum. Çok daha çılgın denemelerin olduğu, dinamiklerin olduğu bir video içeriği üretmek istiyorum. Ama bunun için yapmanız gereken kanalıma abone olup videomu beğenmek ve yorumlarda fikirlerinizi beyan etmek. Aynı zamanda Discord kanalımıza da sizleri davet ediyorum. Açıklamada katılım davet linki mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.